Videoyu beğenin ve daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Bir zamanlar uzak bir krallıkta altın saçlı sihirli bir çiçek büyüyordu ve herkes onu arıyordu. Kötü cadı Gothel, çiçeğin gücünü kullanarak yüzlerce yıl genç kalmayı başardı ve gizlice yaşadı. Kraliçe hastalandı ve askerler onu kurtarmak için sihirli çiçeği buldular. Gothel çok kızdı ama gizlendi. Kraliçe iyileşti ve güzel bir kız bebek dünyaya geldi. Bütün krallık mutlulukla kutlama yaptı ve şenlik kurdu. Ama Gothel gece karanlığında saraya gizlice girdi. Bebeğin saçlarını kesti ama sihir kayboldu. Gothel anladı ki saçlar kesilmeden kalmalı. Bebeği çaldı ve karanlık gecede ormana doğru kaleden kaçtı. Kral ve kraliçe sabah bebeklerinin kaybolduğunu gördü. Çok üzüldüler ve gözyaşlarıyla onu aradılar. Gothel bebeği uzak ormandaki yüksek bir kuleye taşıdı. Pencere yoktu, sadece en üstte küçük bir oda vardı. Yıllar geçti. Rapunzel büyüdü ve saçları o kadar uzadı ki kulenin içini tamamen doldurdu. Altın gibi parlıyordu. Gothel her gün gelirdi. "Rapunzel, saçını sarkıt," diye bağırırdı ve saçlardan tırmanarak yukarı çıkardı. Rapunzel yalnız ama mutlu olmaya çalışıyordu. Resim yapıyor, şarkı söylüyor ve küçük kertenkele Pascal'la oynuyordu. Her yıl doğum gününde gökyüzünde yüzen ışıklar görürdü. "Bunlar ne acaba?" diye merak ediyordu hep. Gothel ona, "Dışarısı tehlikeli, seni korumak için buradayım," derdi ama Rapunzel özgür olmayı çok istiyordu. Bir gün genç ve cesur Prens Flynn ormanda onu kovalayanlardan kaçıyordu. Atı Maximus ile hızla ilerliyordu. Flynn kuleyi gördü ve tırmandı. "Mükemmel bir saklanma yeri," diye düşündü ve pencereden içeri atladı. Rapunzel ona tavayla vurdu. Flynn yere düştü. "Kim bu?" diye korkuyla bağırdı ama sonra merakla baktı. Rapunzel onu saçlarına sararak dolaba sakladı. Gothel geldiğinde Flynn'i görmemesini sağladı. Korkuyordu çünkü. Gothel şüpheyle baktı. "Neden bu kadar mutlusun?" diye sordu. Rapunzel gergin bir şekilde gülümsedi. Gothel gitti. Rapunzel Flynn'i dolaptan çıkardı. "Seni serbest bırakacağım ama önce bana yardım etmelisin." "Gökyüzündeki ışıkları görmek istiyorum. Beni oraya götür," dedi. Flynn şaşırdı ama kabul etmek zorundaydı. Rapunzel ilk kez saçlarını pencereden sarkıttı. Korkuyla ve heyecanla aşağı inmek için hazırlandı. Kalbi hızla atıyordu. Ayakları ilk kez toprağa değdi. Çimleri hissetti, çiçekleri kokladı. "İnanılmaz," diye bağırdı ve sevinçle döndü. Ama sonra suçluluk hissetti. "Annem çok kızacak," dedi. Flynn, "Bir macera yaşa, sonra dön," dedi. İkili ormanda yürümeye başladı. Rapunzel her şeye şaşırıyor, kuşları, ağaçları ve güneşi ilk kez görüyordu. Aniden Maximus atı onları buldu. Flynn korktu ama Rapunzel atla hemen arkadaş oldu. Ona havuç verdi. Köye vardılar. Rapunzel ilk kez bu kadar çok insanı gördü. Heyecanla etrafa bakındı. Gözleri parladı. Çocuklar onun saçını görünce hayran kaldı. Rapunzel onlarla dans etti. Saçlarını çiçeklerle süsledi. Çok eğlendiler. Flynn ona krallık kalesini gösterdi. "Burada kayıp prenses için her yıl fener uçuruyorlar," dedi. Rapunzel şaşırdı. Akşam oldu. Flynn küçük bir tekne kiraladı. Gölde yüzdüler ve fenerlerin uçmasını beklediler. Heyecan doluydu.
Birinci fener göğe yükseldi. Sonra yüzlercesi. Rapunzel'in gözleri yaşlarla doldu. "Ne kadar güzel," dedi. Flynn bir fener verdi. Rapunzel onu gökyüzüne bıraktı. İkisi gülümsedi, elleri birbirine değdi, kalpleri çarptı. Ama Gothel fenerleri gördü. Çok kızdı ve Rapunzel'i aramaya başladı. Karanlık bir planla ormanı taradı. Sabah oldu. Rapunzel uyandı ve Flynn'in gittiğini gördü. Üzüldü ama Pascal onu teselli etmeye çalıştı. Gothel ortaya çıktı. "Gördün mü? Sana söylemiştim, kimse seni sevmez. Benimle gel," dedi acımasızca. Rapunzel ona inandı ve ağlayarak kuleye döndü. Flynn'i bir daha asla göremeyeceğini sandı. Kalbi kırıktı. Kulenin içinde Rapunzel resimlere baktı. Aniden fark etti. Altın saçlar, taç, mor bayrak. "Ben kayıp prenses miyim?" Gothel'e bağırdı. "Sen beni çaldın. Ben gerçek aileme dönmek istiyorum." Gothel kızdı ve onu zincire bağladı. Flynn geri döndü. Kuleye tırmandı. "Rapunzel," diye seslendi ama tuzağa düştü. Gothel prense saldırdı. Flynn yaralandı. Yere düştü. Rapunzel çığlık attı. "Onu iyileştireceğim. Lütfen bana izin ver," diye yalvardı. Gothel kabul etti ama Rapunzel sonsuza kadar kalmalıydı. Flynn "Hayır," diye bağırdı ve Rapunzel'in saçını kesti. Gothel hızla yaşlandı. Çığlık atarak pencereden düştü ve yok oldu. Rapunzel özgür oldu ama Flynn ölüyordu. Rapunzel ağladı ve şarkı söyledi. Gözyaşları Flynn'in yarasına düştü. Mucize oldu. Yaş parıldadı ve onu iyileştirdi. Flynn gözlerini açtı. "Rapunzel," dedi. İkisi kucaklaştı ve öpüştü. Aşkları onları kurtarmıştı. Mutlulukla ağladılar. Maximus onları buldu ve kaleye götürdü. Rapunzel kısa kahverengi saçlarıyla bile çok güzeldi, artık hürdü. Kale kapısında durdular. Rapunzel korktu. "Ya beni tanımazlarsa?" Flynn elini tuttu. "Tanıyacaklar, sen prensessin." Muhafızlar onları içeri aldı. Kral ve kraliçe büyük salonda bekliyordu. Yıllar sonra kayıp kızlarını arıyordu gözleri. Kraliçe Rapunzel'in mor gözlerini gördü. "Kızım," diye bağırdı. Koşarak kucaklaştılar. Herkes gözyaşları içindeydi. Kral da kızını kucakladı. "Sonunda döndün," dedi. Rapunzel, "Artık evdeyim," diye fısıldadı ve üçü birlikte ağladı. Krallık büyük bir şenlik düzenledi. Rapunzel prenses tacını taktı, mor elbisesiyle herkes için el salladı. Çok mutluydu. Flynn diz çöktü ve Rapunzel'e evlenme teklif etti. "Evet," dedi Rapunzel sevinçle. Kalabalık alkışladı, sevinç çığlıkları attı. Düğün günü geldi. Rapunzel beyaz gelinlik giydi, çiçeklerle süslendi. Flynn yanında duruyordu. İkisi de çok mutluydu. Ve böylece Rapunzel, Flynn ve tüm krallık sonsuza dek mutlu yaşadı. Aşk ve cesaret her şeyi yendi.